Şimdi çok güzel bir dağ evini gezeceğiz. Hadi hep birlikte gezelim. Sizinle de paylaşacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Evin sahipleri gelmiş. O semaveri bile yakmışlar Murat. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hanife ben de. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Abimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaz Hoş Bulut, bulduk. Sen de hoş geldin der misin? Evet, Habib Bey O ile küçük inşaatla Merve Hanımların dağ evini gezeceğiz bugün. Evet. Daha inşaat aşamasında ama tamamı bitmedi. Burada da Yağız Bulut var. Evet, dut ağacının gölgesinde sohbetimizi yapalım. Tadilat süreci nasıl gidiyor Habib Bey? Ben takip ediyorum sosyal medyadan bayağıdır. Allah Murat Bey, tadilat sürecimiz bizim zaten yavaş yavaş ilerliyor. En son işte su tesisatını tamamladık. Banyo, tuvaleti. Çünkü öncelikli olan oydu. Onu hallettik diyebiliriz bir kısmını. Son aşamaları kaldı işte. Onları da halledeceğiz. Evin ilk hali nasıldı? Sanki ben şeyden hatırlıyorum, sadece duvarlar vardı. Hatta duvarlar da tamamen yoktu. Evet, yani ne işte çatı vardı ne bir şey vardı. Bütün üstü çökmüş, zemindeydi yani. Üstü bunun topraktı. O toprak zaten çökmüş. Aşağıda duvarlarda yıkıldıkça içe yıkılmış, dışa yıkılmış. Sadece kuru duvar vardı yani. Tabii bunlar çok eski yapılar. Yine çok dayanıklı. 1950-60'lardan beri ayakta kalabilmiş yani o duvarlar. Zaten biz de çok geç farkına vardık. Açıkçası ben buraya geliş geçiş hep böyle burayı adam edeceğim diyordum yani. Allah'a şükür de inşallah hani böyle etmeye çalışıyoruz. Hala etmiş sayılmayız ama daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha düzeltiyoruz işte. Arazi çok büyük görünüyor. Kaç metrekare bir araziniz var burada? Bizim burada 2,5 dönüm kadar işte babamla amcamın birlikte hisseli tapusu var. Babama bu taraf düşmüş. Baba, yani babasının evi düşmüş. O da burayı adam etmek istedi zaten. Onları ikna ederek, onların katkılarıyla, maddi destekleriyle, ben kendi beden işçiliğimle diyeyim. İşte ailece komple işte taşları toplamasından tutun da eşim de olsun. Her konuda destek oldular. Geldik burada pikniğimizi de yaptık, çalıştık da. Bu şekilde ilerledi yani Ben süreç. uzun süredir takip ediyorum. Ara sıra TikTok'a ve Instagram'a içerik üretiyor. Ben TikTok'ta yakalamıştım. Ama Instagram'da da var. Dağ Evi diye adresi. Onu buraya bir yere bırakırım. Siz de takip edebilirsiniz yine süreçlerini. Her yere daha evi değil İleride zaten. YouTube'da da üretmeyi planlıyor ama şimdilik TikTok ve Instagram atıyor kısa videolarını. Şu an Evet. daha başlangıç aşamasında ama gerçekten çok büyük bir emek var burada şu anda. Biz de aynı süreçten geçtiğimiz için anlayabiliyoruz. Bir işi başlamakta bitirmenin yarısı gibi bir şey oluyor. Neredeyse çatısını kapatmışlar. Bizim gibi önceliği banyo tuvalete vermişler. Evet. Onu tamamlamışlar. Daha çok işi var tabii dediği gibi ama bitince çok güzel olacak bence. Evet. Camları taktırmışlar. Zaten camları taktırınca bir şeye Süper olmuş. benzemiş böyle. Çok Aynen. hani ev hissini vermiş. Aynen. Ama biraz daha yolları var. Biz biraz erken geldiğimiz için Habib Bey kahvaltıyı yapmamışlar. Burada yapacağız şimdi. Biz de birlikte Beraber yapacağız. Bu da bahçelerinden, köyden getirdikleri salatalıkları. Evet, doğal. Hanife, sen ne getirdin? Ben yağlı zeytin vardı arabada. Şimdi zeytini görünce hatırladım. Bir sen da. abladan Aynen. aldığımız. Onun da bir tadına baksınlar bakalım. Aynen, onların da şeyi var burada, böyle Aynen. kırma zeytinleri var. Kendimiz Sizin yaptık. kendi mahsulünüz mü? Kendileri yapmıştır. Kendimiz topladık, yaptık. Çok güzel. Merve Hanım hemen Güzel yapar. yumurta yaptı kahvaltıya. Burada kıt imkanlarla çayı demlediler semaverde. Evet. Çay içeceğiz. Çayı da o Küçük zaman bir kahvaltı yapacağız. Burası Milas'ın bir köyü değil mi? Evet, Milas'ın Kargıcak köyü. Kargıcak köyü diye geçiyor. Burada bir dağ evi. Etrafta en yakın ev ne kadar? Yani çok yakında bir yer yok bildiğim 3-4 kadarıyla. kilometre kadar. Evet.
Yani tam kafa dinlemelik bir yer arkadaşlar. Kesinlikle. Dağ evi ama inanılmaz bir manzarası var. Fıstık çamları şu ağaçlar herhalde. Evet, fıstık çamları. Diğer çamlardan da var. Deli çam dediğimiz çamlardan da var. Kaç dönüm bir arazi demiştin? 2,5 dönüm kadar. 2,5 dönüm kadar bir arazi içinde. Bizim evimiz de böyle manzarası, hemen hemen karşıya bakıyor. Hiç kimse yok. Sadece yan komşumuz var. O da yalnız kalmamak için Gülümser abla çok Aynen öyle bir ses alıyoruz birbirimize. çok kafa bir komşu. Burası da öyle. Burada sağda solda da hiç kimse yok. Önü açık. Karşı taraflarda yine bizim kayalıklara benzer kayaları var buranın da. Ve bu manzarada zeytin ağaçları, fıstık çamları içinde kahvaltı yapıyoruz. Aynen. Çok şanslıyız. Evet. Ama evin sahipleri daha şanslı. Bence de. Afiyet olsun ne demek. Ev bitince daha güzel zamanlar geçecek. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Kahvaltımızı bitirdik. Şimdi ev turu yapalım. Size araziyi gösterelim. Bakın bizim dut ağacımız gibi bir dut ağaçları var burada. Gölgesi çok iyi olmuyor mu ama? Evet. Neredeyse 70 yıllık. Daha fazla da olabilir. Burada kadro geniş. Evet. Habib Bey'in babası Muzaffer amca. Asıl işte bu evin mimarlarından. Eşi Gülümser abla bizim komşumuzla adaş. Sizin isim neydi? Safiye. Safiye Hanım, Habib Bey'in kardeşi. Bu şekilde. Şimdi size bir evin turunu yaptıralım. Dışarıdan içeriye doğru. Bakalım neler yapmışlar, neler yapacaklar. Sizi önden alalım. Bize bir anlatın buyurun. bakalım. Evet, şimdi girdiğimizde Burası salonumuz diyebiliriz. evin en güzel kısımlarından biri. Buranın camlarını taktırdılar ve çok güzel oldu. Bakın böyle manzarasına. Tıpkı bizim taş ev gibi önü açık. Evet, buraya bir tesisat bırakılmış. Yani küçük bir şey düşünüyoruz. Hem Hani burayı kapatmasın. dışarıya yakın. Amerikan mutfak tarzı. Burası böyle oturma odası ve mutfak gibi olacak. Evet. Diğer odalara geçelim bakalım. Tabii buyurun. Kafaya dikkat edin. Biraz alçak oldu. Tavan alçak, hani böyle 1.70'i kurtarıyor 1.80'e kadar ama biraz daha fazla olursa Bu da işte kurtarmayabilir. dedemin elleri diyelim. Yani şunu verebilmek gerçekten bir ustalık. Evet. Bunu Ocağı. burayı yaparken mi yaptınız yakın zamanda yoksa var mıydı? Vardı. Bu halini bozmadınız. Evet, bozmadık, hiç Kenar ve bozmadık. üstleri sağlamlaştırdınız. Sadece şuraları sağlamlaştırdık. Çünkü yani kaç yıl, 50 yıl boyunca doğaya maruz kaldı. Evet. Tabii. Zaten şurada ufak tefek tahribatlar var. Onlar falan tadilat yapıyor. Evet, Böyle içi daha sıvanmadı. O içi de sıvanacak. Aynen. Bu camlar sonradan takıldı. Bu duvarlar sıvandı. Eksik taşları tamamlandı. Bakın çatıyı böyle yaptılar. Ahşap. Bunlar çam mı şeyler? Ağacını tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ama baban seçmiştir diye düşünüyorum böyle Yani güzellerinden. o konuda biraz seçme işleri hep bana kaldığı için. He. Bakın burada hala bir şantiye ortamı var. Tabii ki. Ama bu haliyle bile hani çok güzel olacağı belli oluyor. Duvarlarda bol bol sıvamışlar. Hani taşlar ara ara görünüyor. Çünkü eski taşlar bayağı yıpranmış, değil mi? Evet, duvar yaşlıydı. Yani buradaki o ufalanıyordu. Ufalandıkları için sadece büyük taşları bırakmayı düşündük. Evet. Yani ufalandığı için sürekli dökülecek Ufalanan yoksa. taşları üzerini sıvadınız. Evet, sıvadık. Aralarda bunlar bile güzel detay görünmüş. Tabii bunları fırçalayacağız. Tek tek fırçalayacağız. Sıvamızda bu badana tarzında bir şey yapacağız. Taşlar kendini daha güzel gösterecek. Evet, doğal görünecektir. Çatı hani bizim düşündüğümüz gibi biz beşik çatı gibi bir çatı yapmak istiyoruz ama burada çatıya bir kiremit veya herhangi bir şey yapmamışlar. Çatı sistemi nasıl, onu bir anlatır mısın? Biz öncesinde yani buraya uyum sağlasın, önceki gibi devam etsin. Yani öncesinde nasılsa aynı şekilde yapalım diye düşünmüştük. Zemine zaten dökülmüştü üstündeki toprağın hepsi. Aynı bu şekilde değildi tabii. Daha öncesinde babamlar daha böyle derme çatmaymış. Evet. Biz biraz daha işte ahşabı kullanıp üstüne naylon koyup onun üstüne toprak atıp o şekilde yapacaktık. Yaptınız. Böyle hatta yukarıda taş var. O taşla böyle toprağı düzlüyorsunuz. Yağmur suyu akıp gidiyordu ama o toprak özelliğini kaybettiği için biz o toprağı yalıtım malzemesi olarak kullandık. Onun üstüne de beton döktük. Yani bir ömürlük oldu şu an. Evet.
Yağmurlu bir sezon geçirdi bu sene. Bütün Muğla'da yağmurluydu hava. Evet. Ve herhangi bir akıtma veya bir şey Yok, yok. olmadı çatıdan. Sadece bazı saçaklardan duvara doğru gelenler oldu. Onlar da düzeltilecek. Şimdi zemine bakalım. Zeminde böyle bir şap atmışlar. Kaç santimlik bir şaptır bu? Neredeyse 8-10 santimlik vardır. Ana kayanın üzerinde burası. Evet. Ana kayanın üzerinde olduğu için de bir nemlenme olmuyor. Yine bu yağışlı sezonun arkasından betona baktığımızda herhangi bir nemlenme yok. Yok. Bizim taş evimize göre biraz daha avantajlılar. Evet. Bizde toprak kısımlar var. Oralardan nem alıyor. Hatta arkaya dedim drenaj yaptınız mı? Yok dediler. Drenaj da yapmadık ama orada basit bir kazı yapıp oradaki arkadaki toprağı temizleyeceklermiş nemlenme yapan. Daha öncesinde zaten dedem oraya bir su yolu tarzı bir şey yapmış. Açmış orayı. Açmış. Muhtemelen gene oradan gidiyor. Bize fazla vurmuyor yani. Evet. Buranın bir de kumul bir toprağı olduğu için hızlı geçiyor yani. Evet, şu ocaklık detayı çok güzel buranın. Evet. Yani burada yemek pişirilip şu ateş yakıldığında çok güzel olacak. Şu arka tarafı sıvayacak mısınız? Oralardan ışık Yani görünüyor tabii ki mesela. oraları da sıvayacağız. Çünkü buranın akrebi meşhur ya. Her yerden girebilir. O yüzden yanını ve karşısını sıvamayı düşünüyoruz. Evet. Şimdi diğer odalara da geçelim bakalım. Tabii. Buradan çıkalım. Şimdi burası aslında iki göz oda. Burası bir Tek göz. mutfak ve burası şimdi iki göz daha var burada. Birisini banyo olarak tasarlamışlar. Diğeri burayı ne olarak tasarladınız? Burayı yatak odası olarak düşündük. Çünkü gerçekten serin olacağını düşündük. Duvarlar yarım metre neredeyse. Evet, güneşe biraz daha uzak kalıyor ön tarafa göre. Üstte de neredeyse 20 santim bir yalıtım var. Zaten ana kaya buz gibi. Hani yatak odası diye düşünüyoruz burayı ama şu an depo olarak kullanıyoruz. Dedem rahmetli zaten buradan kazmış. Evet. Şu ana kaya. Evet, bakın şimdi şuradan Şöyle size göstereyim. ana kayayı göstereyim. Tabii burası hala şantiye halinde olduğu için Evet. Bu ana malzemeler kaya burada. mesela. Evet. Şuradan duvarı yapmaya başlamış. Evet. Zaten buradan kırdığı taşları duvara eklemiş. Kırdığını duvara O eklemiş. büyük avantaj olmuş sizin için. Evet. Hem yalıtım için hem sağlamlık açısından çok güzel olmuş. Buranın yani taşlarını buradan çıkarmış. Evet. Çıkardığıyla da duvara eklemeler yapmış. Bakın böyle küçük pencereleri var ama çok sevimli olmuş bence. Çok Evet. güzel olmuş. Burası da yapıldığında çok güzel olacak. Yapıldıktan sonra inşallah tekrar İnşallah. gelip tekrar Hep öncesi bakacağız sonrası burayı. Evet. Evet. Before'aftır. Evet. Bizim önceliğimiz olan banyoyu da en son biraz önce de bahsetmiştik. Boru tesisatını falan döşedik. Şapını da attık. Banyoda bakın böyle döşedikleri boru tesisatı buralarda. Çok yeterli bir banyo bence böyle küçük bir ev için. Evet, lavaboyu İdeal. karşıya koyacağız. İşte banyo, kabin, duşakabin tarzı bir şey düşünürsek onu da karşıya koyacağız. Klozeti de şuraya koymayı planlıyoruz. Şimdilik depo olarak kullanılıyor Evet. burası ama tamamlandığında banyo görevi görecek. Yine buradan çıktığımızda banyodan burası çıkış kapımız Tabii ki. ve karşı taraf bu şekilde sola giden ilk odamız şöminenin olduğu. Bu şekilde burası çok yani manzara açısından inanılmaz güzel. Şu aşağıdaki arazi de onların. Şu yuvarlak yerin köşesine bir ekim yapmışlar, patates ekmişler. Patates Ve, bahçemiz. burada yani yapılabilecek çok şey var. Şöyle bakın burası da hemen düz ayak bahçelerine çıkıyor. Şurada şu hemen ileride bir foseptik çukuru yapmışlar kendileri. Buradan çıkalım oraya doğru da gidelim şimdi dışarıda. Tabii ki. Hem orayı gösterelim. Foseptiğe bize orayı yapmayın diyen çok kişi oldu. Evet. Biraz eve yakın diye. Ancak hani çok sık kullanılmayacağı için biz dedik ki hem ağacı belki de bir yerde besler Evet. ve buradan kazdırdığımız toprağı da biz aşağıya bir set çekip oraya hani doldurduk toprağı. Güzel bir bahçe olacak yani aşağısı da. Yani buradan kazdığımız çünkü güzel bir toprak vardı buradan kazdırdığımız. Peki burayı kazarken taş çıkmadı mı? Çıktı ama yine bir 1.20 falan indik. 1.20 inebildiniz Evet, taşları kırarak. 1.20, 1.5'a yakın. Zaten videolarda da babam duvarını Evet. örmüştü, iç duvarını. Kapağı da var burada hatta şu an. Ha, evet. Kapak da yapılmış. Daha beton yapacağız ona da işte bekliyor yani işler. Şuraya geçelim bakalım bir ailecek sohbet edelim. Aynen. Tabii Zafer abi bize anlatsın buranın tarihçesini, kendi Size bağlama yaptıklarını. çalsın. Aynen bağlama da çalıyor bakın burada bağlaması var. Çok güzel. Şimdi onun bağlamasını da dinleyeceğiz. Evet, dut ağacının gölgesine oturduk böyle.
Çok güzel. Bizim bahçemizdeki dut ağacı gibi buraya da gölge yapıyor. Muğla'da gittiğimiz her yerde bir dut ağacının gölgesini Aynen. buluyoruz. Şimdi sohbet edeceğiz. Bakalım bu evin hikayesini dinleyelim. Evet, yani buranın ilk temelini baban babam atmıştır kendi yani. yaptı zaten. Duvarları baban Duvarlar örmüştür. babam kendi yaptı. Ustayı. Aha. Düğüne geçilen parasıyla Hı hı. Burada kazanılan Everdi. paralarla çocuklara verildi. Kaç kardeştiniz? 5 kardeşlik. Beş kardeştiniz. Beşimize o geçilen parasıyla verdi. Burası kaç yıl boş kaldı siz burayı yapana kadar, şimdi yeniden yapana kadar? Hemen hemen 50 40 sene. 45 sene falan 45 boş kaldı. sene. Bu araziye de bir şey ekmediniz herhalde. Burada gördüğüm kadarıyla kaç Ha. tane zeytin ağacı var, O çam fıstıkları Çam var. fıstıkları. Onlar dökme gelir işte. Evet, şeyler benim videolarda gördüğümde de sen bayağı çalıştın böyle. Çalıştık. Burada şu foseptik çukurunu açarken, diğer aşamalarda işte bu Çalıştıkları da çok. kalasları koyarken çatıda bayağı çalıştın. Çok çalıştık. Evet Muzaffer abi, sen şimdi hayvancılık yapıyor musun? Önce devam ediyoruz. Büyükbaş. Büyükbaş inek var işte. Evet. Kaç Day- tane var şu anda? 20'nin üzerinde. Zeytinlik var mı? Var zeytinlik. Kaç dönüm? 18 dönüm köyün kenarında zeytinlik var. Güzel, hepsi ağaçlık böyle. Ağaçlık. Güzel. Zeytinleri sıkıyorlar, tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Tabii. Ve yanında da hobi olarak bu evi ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. 5 oğlanla böyle ocağı bir gürledilermiş ateşe. Ondan sonra ayaklarını böyle uzadılarmış. Öyle yatarlarmış, öyle uyuyorlarmış. Öyle söyler. Bir odaya hep beraber yatardık. Annesi Kaç tane keçi bakıyordunuz mesela? 150. 100-150 keçi bakıyordunuz. Vay, çok Bakıyorduk. iyi. Onun parasıyla Onun geçiniyordunuz. parasına geçim yapıyorduk. Hepsini Peyniri, gelinler birer katı. peyniri ayrı altı alırsın, var. samurasını satarsın Birden ev. ayrı. Köyde. Sonra Evler oğla köyde. kurbanlık satarsın ayrı. Evet. Gelir güzeldir geçinik. Evet tabii hocam, sen pişman mısın buraya başladığına, yoksa iyi ki yapmışım diyor musun? İyi ki yapmışım diyorum. Yani şu an mesela sizlerle tanışmaya bir vesile oldu diyebiliriz. Bu şekilde bir yani ilgi göreceğini de aslında tahmin etmiyorduk. Yani dağın başında bir ev diyorduk aslında. Ama işte buranın farkına vardık. Biraz geç vardık. Hani Evet. belki daha önce olsa daha güzel, şu an daha güzel olurdu durumu. Ama pişman mıyız? Değiliz tabii ki. Değilsin. Hala da devam ediyoruz. Hafta sonları olsun. Bir tatil günümüz olsa da gelsek, işte burada kahvaltı yesek. Aşağıda işte büyüttüğümüz sebzelerden alıp gelip burada Evet. hani yemenin keyfi başka. Sizin meslek neydi? Ben ziraat mühendisiyim. Burada özel bir şirkette çalışıyorum. Zaten onun ilmini de okumuşsun artık, bir şeyler yetiştirmenin. Tabii ki. İşte onları da göz önünde bulundurarak biliyorsunuz artık ilaçlar, zirai ilaçlar çok fazla Evet. kullanılıyor. Biz kendimiz daha doğal, yani onlarsız bir şekilde üretim yaparak daha doğal diyelim. Hani organik diyebilir miyiz bilmiyorum. Onlarla oğlumu, yani sonuçta ben kendim büyüdüm köyde. Onlarla beslendim. Oğlumu da o şekilde aslında beslemek istiyorum açıkçası. Habib Bey'in eşi Merve Hanım. Nasıl, süreç nasıldı? Sen memnun musun bu süreçten, buranın yapılmasından? Yordu mu sizi? Nasıl oldu? Yani her hafta buraya gelinmesi tabii ki de yani çok zaman ayıramadı bize. Evet. O yüzden biraz yordu ama Ama sen her hafta Güzel. gelmedin galiba. İnşaat evet, şeylerinde gelmedin. ilk başlarda vardım. İçinin kazılmasında yardım ettim, taşların taşılmasında. Evet. Sonrasında işte evde pasta yapmaya başlayınca tabii Evet. biraz ona yöneldim. Merve Hanım da kendi pasta yapıyormuş evde. Doğum günü pastaları olsun. Sizin meslek neydi? Arkeoloğum ben. Arkeolog. Evet. Şu an tabii o işi Yaptınız mı yapamıyorum. peki? Evet yaptım. Keyifli miydi yaptığınız Çok süreçlerde? güzeldi. Çok seviyordum. Nerede Ama- yaptınız mesela? Ören tarafında, İkizköy Ha, buraya tarafında yakın. çalışıyordum. Bir Orada- tarihi kent mi vardı yoksa? Orada böyle kaz alanları vardı. hı. Yani orada çalışıyordum. Hala Sonrasında devam ediyor mu zaten- orada kazılar? Evet, orada devam ediyordum. Tabii doğumdan sonra ara vermek durumunda kaldım. Evinde zaten kaz aşamalarında beraber olmuş. O yüzden yapmış Yine. sonuçta evde temelinde. Aynen, kaz aşaması, taşların taşınması. Bir çocukları var, Yağız Bulut. Kaç yaşında? O da 4,5 yaşında. İyi, Allah bağışlasın. Teşekkürler. Onda iş makinesi elinde bakın. O da burada toprak çekiyor iş makinesiyle. O burada daha çok vardı. Evet. Safiye Hanım, Habib Bey'in kardeşi. Kaç kardeştiniz? Biz 4 kardeşiz. 4 kardeşsiniz. Abim, ablam, ben varım ve en küçük kardeşimiz Habib. Evet, bütün kardeşler bu inşaatın yapım sürecinde çalışmışlar. Hep Ailecek. birlikte imece usulü diyoruz Aynen. birbirine. Hep Siz- birlikte elimizden geldiğince Hangi aşamalarda bulundunuz? Nerelerde çalıştınız? taşları taşıdık. Her aşamada bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık. En kötü hiçbir şey yapmasak da semaverde çay yaptık. Yemeklerini hazırladık. şey- Elimizden geldiğince.
Siz nerede çalışıyorsunuz? Burada mı? Ben Bodrum'da çalışıyorum. Özel bir kurumda muhasebe mesleğim. Muhasebe mesleğini icra Hafta ediyor. sonları ben de el birliğiyle yaptığımız yerde destek olmaya çalıştık. Ailecek yapılan bir ev burası arkadaşlar. Herkesin emek verdiği bir yer. Şimdi Muzaffer abi saz çalıyormuş. Bize bir saz çalacak. Bir müzik Oradan arası verelim. aynen kısa bir müzik arası verelim. Bağlaman var işte limanım, borcum var değişirsenim. Borcum var değişirsenim. Gitti de gelmedi yürükte güzel yanım, Gonca'ya vardı besbelli. Gonca'ya vardı besbelli. Amanın imanı çalamaların, kırık kızılların yanları. Bravo. Çok güzel çaldı. Cemile'nin gözlü dağlar meşeyi imanım. Cemile'nin gözlü dağlar meşeyi imanım. Aman şu olur, Cemile'nin derde düşer. Haydi şu olur, Cemile'nin derde düşer. Kaydır baksana Cemile, nasıl nasıl gelir düşer. Yıkandı gıysa, Cemile'nin Bravo. Ritimleri falan güzel yakaladı. Evet Gülümser abla, eşin bayağı yetenekliymiş. Güzel saz çalıyor. Ne yapayım, o saz çalmadı da evlendi bundan. Beni böyle kandırdı diyorsun değil mi? Yok yok, yanlış anlamayın. Ondan biz evlendik ama hiç birbirimiz görmeden bir ayın içinde evlendik. Nişanlandık, evlendik, bitti. Eskiden öyleymiş ya. Ha öyle. Muzaffer abi kolu kırıldı demiştin. Kolu kırıldı işte, saz çalmayacağım diye kahrından öldü. Ne yaparken kırıldı? Zeytin sıyırıyor. Ha, zeytin Zeytin sirkerken. sıyırıyor. Yok, sıyırıyordun yeşil Ha, zeytin. sıyırıyordu. Bir baktım kolum ölgek geliyor. Ondan sonra aldık doktoru götürdük gari. Ondan Ameliyat sonra- falan oldu mu? Oldu. üç sefer Üçüncü ameliyat ameliyatta iyileşti. Ta İzmir'e 9 Eylül götürdük. Orada iyileşti geldi. Geçmiş olsun. İyi, geçmiş olsun. Sizin bu köy işleri hakkında kadim bilgileriniz de var. Mesela ağaçların ne zaman kesileceği, işte patatesin ne zaman ekileceği ile Patates, ilgili mesela Mart- en verimli zaman ve Mart 15'lerinde ekeriz evet, patatesi. bir de şey diyordun, böyle ayın durumuna göre karar veriyoruz. Hakan, dolunay olunca ekeriz. Dolunay olunca Evet, ekilir, çok dolunay. daha verimli olur diyorsun. Havuz verimli olur. Hem bir de kurtlanmaz. Ha, daha da Ciddi fayda ediyor Ay yani. aydın oldu mu kurtlu olur diyelim. Ağaçlarla ilgili de öyle bir şeyler söylüyorlar. Ha, Mesela ağaçlar ev da yaparken ağacı keseceksen Aynen. dolunay olduğu zaman kesmen lazımmış. O zaman. Biz ihtiyarlardan öyle duyduk, öyle biliyoruz işte. Ne Ve yapalım. yaptığınızda da Önce görüyorsunuz ki annelerimizden, hem babalarımızdan. sağlam oluyor hem verimli oluyor. Ha öyle oluyor. Belgesellerde falan duyuyordum, böyle Karadeniz'de tahta yaylı evleri falan Şimdi yaparken. fasulye eksek bile böyle dolunay olunca ekeriz. Fasulye dahi. 77 yılında evlendik işte. Ne olacak? Bak kaç sene olmuş. 50 yıl olmuş yani. Ha, neredeyse. 50 yıllık oluyor Bravo. işte. Aslında o zaman Televizyonun kadının biri. Bu köyde evlendim, bu köyde gelin oldum dedi. Ben de o gibi bu köyde evlendim, bu köyde gelin oldum işte. Bu köyde doğup büyüdüm. Aynen köyümüz. bir Ha, daha Ha, evet, dedesinin burada akrep soktu diyor. bir Bu güzel bir detay. akrep sokma şeyi vardı, sizi ben Ha, videolarda olabilir. görmüştüm. Taşın altından mı çıktı, nasıl oldu? Akrep soktu. Taşı kaldırdın direkt. Ha, bacağına mı düştü şeyden? soktu. Bacağımı çok. Pantolon üstünde. Ha, taşı kaldırdın, o taşa yapışmış. Ha. Ha, şey yaptı. Akrep bile bakmak yani doğru kaçtık hemen. Ama senin ilk sokuşu değildir. Kız çok soktu. Çocukken de gençken de. Burada yapacak bir şey yok. Onunla birlikte yaşamayı öğreneceksin Tabii, artık yani, ona
Yapabileceğim bir şey yok. Bu Ne coğrafyada serum oluyor. yiysen öyle iyileşip geliyorsun. Hastaneye Ama sen gidiyor. gittin mi hastaneye? Gitti. Serum Öyle yedi mi? geldi. Ha. Sen neler yaptın inşaat aşamasında Gülümser abla? Bana çok iş düşmedi. Ama yine de Yemekler yapalım. Yemek yaptıysam yaptım tamam işte. canım, çok Öteki de güzel. Gene toprak gazladıysam işte. Dedim işte. Aşağıya patates ekmişler. Ha onu ben da ektim. göstereceğiz. Patatesi ben ektim. Sohbetimizi tamamladık. Aşağıya geçelim. O patates ektikleri yerlere bakalım. Evin Ha. genel çevresini gösterelim size, arazinin. Ondan sonra bir kahve yapacağız. Kahve içeriz. Sonra ayrılırız artık. Aynen. Şimdi bir dolaşalım bakalım biz. Hadi. Ellerine sağlık. Sağ olun. Evin arkasından patates tarlasına gideceğiz. Patates ektikleri yere. Burada su depoluyorlar bakın. Çünkü burada en büyük ihtiyaç su. Yağmur suyuyla Yağmur depoladık. suyunu depolamışlar. Daha da depolayacaklar. Onunla ilgili bir sistem kuracaklarmış buraya. Evet. Şu yukarıda bir tane taş var. O nedir? Bu işte içeride biraz bahsetmiştim. Üstünü toprak yapmayı düşündüğümüzde bu yuğlak taşı diyoruz buna. İşte Evet. üstündeki o toprağı baskıyla silindir görevi görüyor yani Evet. bir nevi. Ama tabii beton yapınca getirmiştik. Şey olmasın diye süs diye koyduk. Bakın evin arkası böyle. Yani 1,5 metrelik falan bir yüksekliği var. Çatıya çıkmayı da kolaylaştırıyor aslında. Hani çatıda bir işiniz olduğunda arkadan rahatlıkla çıkabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru indikçe mesafe yükseliyor. Bakın taş örgüsü bizim taş evimize çok benziyor. Ama buradaki taşlar biraz daha kahverengimsi. Bizim oradakiler sarıydı. Buradan aşağı tarlaya doğru gidiyoruz. Bakın şu yuvarlak taş örülü yer. Oraya ekiyorlar şimdi. Bu zeytinin delisi. Bu kendi kendine mi olmuş? Bu delisi. Bunu aşılarsak akıllanır. Damla gibi. Ha, sizin- Aşılarda tuttu bu arada. Gelin göstereyim size. Ha, daha yaptınız yeni. Şurada Kabuk- sanki ucunda. İşte bak. Kabuk aşısı şu an Evet. tutmuş durumda. Şuradan görebilir misiniz? Alttan Şu biraz da. yapraklar değil mi Büyük şunlar? yapraklar Evet bunlar. Evet. Bunlar. Şurada zaten belli. Ha, evet, aşı yeri de var burada. Bunlar delisi. Bravo. Şurada bak. Burada bir tane daha var. Ha burada tutmuş oğlum. Niye 2-3 yerden aşılıyorsunuz? Biri tutmazsa diye mi? Yok ondan değil. Hepsini aşılayacağım bundan. Hepsini de. Kabuk aşısı birazcık daha zor Ha, gelişiyor. her dalı ayrıca aşıladığında o sizin Evet, daha normal hızlı. zeytinden verecek. Evet. Aşılamazsan Bu aşağıdaki o deli zeytin zeytin Aynen, dediğiniz. bunlar zeytin vermez mesela. Ha, tamam. Okey. Ama her zeytinlikte bir tane delicenin bulunması gerekir derler. Çünkü tozlaşma için gerekli bir şey bu. Yani delisiyle akıllısı tozlanıyor diye bir söylenti var. Detaylarını pek bilmiyorum ama eski gelenekleri tabii devam ettirmek lazım. Güzel. Sizin orada da vardır değil mi bu Murat Bey? Karhan deriz biz burada buna. Tamam bunlar. Bunlardan varsa da hiç şey yapmıyorum. Hani dikkatimi çekmiyor. Bunlar ne? Bunlar Karhan değil. garhan diyoruz biz buna. Karan diye geçiyor. Pişiriliyor mu? Bir şey Yok. mi yapılıyor? Çayı açılıyor genelde. Karnına falan, karın ağrılarına iyi geliyor. Ha, çayı yapılıyor. Evet, şöyleyken arılar bundan çok güzel bal alır. Garhan balı deriz Baharım hatta. bunlar ne güzel açar. Yani şuralarından şöyle göstereyim. Vay. Şu içlerinden bal alırlar. Bizim Ve köyde buraya çok, çok- denk gelmedim. Belki dağlarda vardır. Şimdi burada. Çok güzel bir rengi olur. Bak şöyle şöyle. Hatta yağmuru görünce hemen bakın birazcık rengi değişmiş. Evet. Ev gerçekten doğayla çok uyumlu şu anda evin yapısı. Zeytin maşallah. Zeytin çok. Tukumcuk gibi değil mi? Evet. Burada da fıstık çamları ve zeytin ağaçları çok güzel bir uyum sağlamış. Zeytinler şu an burada bir deyim vardır. Zeytinler- Saçma kadar olmuş derler. Mahmut olmuş Evet. zeytinler. Şöyle şöyle görebilirsiniz. Evet, şey vermiş. Bu sene var yılı. Güzel. Yani bu sıcak bir mevsimi atlatacak şimdi. Yaz mevsimini atlatıp kışa doğru En dayanıklı bu zeytin ağacı oluyormuş. Çünkü patateslerimiz artık kurumuş ve artık kazılma zamanı yaklaşmış. Buraya bir basamak da yapmışlar bahçeye çıkmak için. çapı orada. Bir tane kazmak olsun. Ama Duvardan ev korkunç. duvara dikkat et aman. Burayı ekmişler bakın. Ama çok fazla arazi var burada. Ekebilecekleri yer var. Şu otları biçtiklerinde, toprağı da çapaladıklarında burada bayağı bir ekimlik arazi var. Ama taşından kazdı. Bunlar aç biraz geç kaldı zaten ekilirken. Taş da çok sıcakmış anne. Sıcak mı? Hava çok sıcak bugün ya. İşte bir tane daha çıktı. Ay. Patatesler çok Bunlar güzel. Gördüğünüz doğal gibi. Sapsarı. Çok güzel tadı oldu. 10 numara.
Hatta bu işte demek ki başka bir hayvan gelmiş bizden önce eşelemiş. Olabilir. Burada domuz falan olur. Evet. Bu şey hazine gibi. Kazdıkça böyle çıkıyor. Çok eğlenceli oluyor bunu kazması. Çapayla gelsek iyiymiş. Evet. Teyzem sen ektin buraları ha. Evet ben ektim. Bravo. Sağ olsun. Boğazdan böyle doldurdum onları. Evet, boğazlarını dolduruyor. Yani o bölgelerde patates daha hızlı Evet, büyüyor. bizim köyde de görüyorum böyle tarlaları böyle yapıyorlar. Patates ektiklerinde çok güzel oluyor. İşte seneye nasip olursa Gençliğimde burayı böyle doldururduk biz. Gençken. Şimdi bırakverdi işte. şimdi gençlik bize geldiğine göre Aynen, sıra biz sende. de yapacağız. Aynen. Evet. İnşallah seneye belki komple yaparız. Çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. İmkansız diye bir şey yok. Dağın başında. Buraya ilk başladıklarında izliyordum ben. Evin yanına kadar inen yolları yoktu. Malzemeleri yanlarında böyle sürükleyerek götürüyorlardı. Şimdi biraz daha araba iner hale gelmiş ama zorlukların üstesinden gelerek bu hale kadar getirmişler. Ne kadar sürdü? Bir yılı geçti mi? 10 Kasım 2024'te başladık. Neredeyse 2024'te 1,5 yıl. başlamışlar. Neredeyse yani bizim evle aynı süreçte. Ama hobi olarak yapılıyor bu. Hani hiçbir aceleleri yok. Aynı bizim gibi. Ne Evet. zaman olursa o zaman devam edecekler yapmaya. Ve çok güzel oluyor böyle yaptıkça da. Yine bu tarladan şöyle uzaktan bir göstereyim size evi. Özellikle ağaçlar çok güzel duruyor evin arkasında. Ev doğayla ne kadar uyumlu. İnanılmaz. Yani sanki böyle İtalya'dan bir köyündeymişsiniz gibi zeytin ağaçları, taşlar ve taş yapı bir ev. Keçi avlıymış bak bu taşlar eskiden konmuş bunlar böyle. Burası böyle. Oraya da keçi avlıymış. Evet. Evet, burada keçilere Keçiler burada bakıp yatarmış. şu yukarıda da evde yatıyorlarmış. Ama ev bu kadar konforlu değilmiş eskiden. Tabii ki. Şu anda çok daha konforlu hale gelecek. Burada taş ocak gibi bir şey var, görüyorsunuz. Bu evi yapmadıklarında, buraya gelmediklerinde başkası bu eve geliyormuş ve burada ateş yakıp takılıyorlarmış, piknik yapıyorlarmış başkaları. Onların yaptığı bir taş ocak. Etraftaki taşları toplayarak kendilerine ocak yapmışlar. Muhtemelen onlar da buraya belki bir dışarı mutfağa bir ocak yapacaklar buna benzeyen. Sen çıkmayınca baban çıkıyor. Muzaffer amca, iş yapmak sana çok yakışıyor ya. Bu sefer Vay. Evet. Uçurtma operasyonu. Yağız Bulut'un uçurtmasını uçuracağız. geri git baba biraz. Geri git. Hadi. Haydi. 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 Sağ olasın. Ay, uçurtma uçtu valla. Havalandı. Uçurtma havalandı. Bırak bırak. Bırak koy sen. Biz drone uçuruyoruz, onlar uçurtma uçuruyor. Bayağı gitti ha. Evet, maşallah. Güzel gitti lan. Ne yapalım, biz de gidelim mi Yağız Bulut? Bakın, uçurtmayı buradan kontrol ediyoruz. Evet. Maşallah. Drone'umuz bu. Çok güzel uçurdu vallahi, bravo. Şuraya bakın. Evet, videomuzun sonuna geldik. Evi gezdik, çevresini gezdik. Evle ilgili soruları sorduk. Sizin de kafanızda olan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan kendileri de izleyecekler, cevap verirler. Biz de bildiklerimizi yazarız size. Artık videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.